Cesur Yürek İskoçya. Bannockburn Savaşı. İskoçya ve Wallace. 1. Edward 1272'de İngiltere tahtına çıktığında Haçlı seferlerinin tozunu yutmuş tecrübeli bir askerdi. Neticede Galler ve İskoçya'da yaptıklarıyla İngilizlerin en kudretli savaşçı krallarından olduğunu kanıtladı. Edward'ın yönetimi altında ada birlikleri 200 yıl boyunca muhafaza edilecek bir kalıba döküldü. Kral, Galler seferlerinde okçuların önemini gördü ve krallığın her köşesinde bu tarz okçular yetiştirdi. Böylelikle İngiliz ordusu gücüne güç katmış oldu. Uzun bacaklı Edward, 1296 yılında İskoçya'yı topraklarına katmak için harekete geçti. İskoçların bu işgale karşı koymalarına imkan yoktu. Buna ne insan kaynakları yeterdi ne de ellerindeki silah teknolojisi. İskoçya'da tam anlamıyla bir otorite de yoktu ve bu soyluların birlikte hareket etme imkanını ortadan kaldırıyordu. İskoç topraklarına giren kral, beklendiği gibi bölgenin derebeylerine birer birer diz çöktürdü. Ne var ki Fransa ile beklenmedik bir savaşın patlak vermesiyle işini yarım bırakıp denizin ötesine doğru yola koyuldu. İskoçya'nın boyunduruk altına girmesi ve topraklarının düşman eline geçmesi orta halli İskoç asilzadesi William Wallace'ın hoşuna gitmemişti. Wallace, özgürlüğünü yeniden kazanmak adına Edward'ın gidişinden kısa bir süre sonra isyan bayrağını çekti. Gerilla mantığıyla vurkaç ve yağma taktikleriyle savaşan Wallace, adanın güney ucundakileri endişelendirmişti. Derhal bir ordu tertip edilip kuzeye yollandı. Wallace, üzerine gelen bu büyük orduyu 1297'de Stirling Köprüsü'nde tuzağa düşürdü. Dar bir geçiş noktasında pusu atan İskoç mızraklı piyadeleri, İngilizleri köprüyü geçtikleri anda gafil avladılar. Eğer dar bir geçitte düşmanınızı karşılıyorsanız sayı dezavantajınızın belli bir noktaya kadar önemi kalmaz. Wallace'da asker sayısı az olmasına rağmen bu prensip sayesinde savaşı kazanmıştı. İngilizler yenilmiş, William'ın isyanı tüm halka umut kaynağı olmuştu. Fransa ile aradaki sorunu halleden Kral Edward, derhal İskoçya'yı tekrar işgal etmek üzere büyük bir orduyla yola çıktı. Wallace çok büyük bir hata yaparak 1298'de Falkirk'teki İngilizlerin karşısına çıktı. Bir meydan savaşında İskoçların eli çok zayıftı. Savaş taktikleri ve birlikleri o kadar basitti ki 500 yıl öncesine ait bir topluluk dahi bu taktikleri kolayca anlayabilirdi. Balta ve kılıç kullananların desteklediği mızrak tutan bir güruhtan oluşuyordu İskoçlar. Ne miğferleri ne de zırhları vardı. Bir avuçtan birkaç fazla olan süvarileri de aynı şekildeydi. İngiliz ordusu ise donanımlı ağır süvarilerden, iyi arbalet ve okçulardan, düzenli piyade kıtalarından oluşuyordu. Edward'ın atlıları ilk olarak İskoç süvarilerini harp meydanından süpürdü. Kimilerine göre Wallace'ın çok güvendiği Robert Bruce da buradaydı. Ama ya korkudan ya da ihanetten dolayı alanı terk etmişti. Tabii bu bilginin doğruluğu tartışmalıdır. Bir avuç süvarinin ortadan kalkmasıyla meydanın ortasında duran ve hantal bir savaş düzenini almış kalkanlı birlikleri avlamak İngiliz arbalet ve okçuları için çocuk oyuncağıydı. Ok yağmuru altında İskoçlar giderek eridiler. Son olarak da sahneye tekrar zırhlı süvariler çıkarak atlarını düşman üstüne sürdüler. Sonuç tam anlamıyla bir insan kıyımıydı. İskoçların artık karşı koyacak gücü kalmamıştı. Fransızlar da kendi meselelerinden dolayı dışarıdan yardım edemeyecek gibiydi. Bu olumsuz şartlar altında Robert Bruce gibi sözü dinlenen soylular İngiliz hakimiyetine razı oldular. Kral 1304 yılında bir kez daha gelip Stirling Kalesi'ni zapt ettiği zaman tüm rakipleri teslim bayrağını çekmişti. İskoçya artık İngilizlerindi. Aldığı yenilgiye rağmen isyanında direten Wallace ise 1305 yılında yakalanıp öldürüldü. İskoçya'nın koruyucusu ölmüş, halk moral olarak çökmüştü. Son nefesine kadar savaşan William'ın bedeni parçalara ayrılıp ibreti alem için adanın her yerinde teşhir edildi. William Wallace'tan geriye halkın kulağında yankılanan tek bir kelime kalmıştı: özgürlük. Robert Bruce. İngiltere güdümlü İskoç tahtı için iki büyük aday vardı: Robert Bruce ve John Comyn. Comyn, eski kralla akraba olduğu ve daha çok destekçisi olduğu için hak iddiası daha sağlamdı. İngilizlere karşı Bruce'tan daha muhalif bir tutum sergilemiş ve onlarla sayısız defa savaşmıştı. Ama an itibariyle İngilizlerle uzlaşmanın daha iyi olduğunu düşünüyordu. Bruce ise görünüşe göre hem tahtı hem de Wallace'ın mücadelesini devam ettirmek istiyordu. İkilinin taht mücadelesi ve tartışması Robert'ın Comyn'i kilisede bıçaklayarak öldürmesiyle neticelendi. O artık bir kanun kaçağı ve yemin bozandı. Rakibini kutsal bir yerde öldürmüş ve İskoç Bağımsızlık Savaşı'nı yeniden başlatmıştı. Olaydan 1-2 ay sonra 1306 yılında Bruce, Loudon tepesinde taç giyerek krallığını ilan etti. Kral olmuştu ama Comyn'in destekçileri ve Edward'ı destekleyen kontlar onu kralları saymıyordu. Durum üzerine İngilizler bölgeye bir ordu sevk etti. Yapılan Methven Savaşı'nda Bruce ağır bir yenilgiye uğradı ve neyi var neyi yoksa kaybetti.
Savaşta hiçbir varlık gösteremeyen yeni ve acemi kral, kardeşleri ve birkaç adamıyla İskoçya'nın kuzeyindeki adalara sığındı. Asker toplamayı ve onları eğitmeyi amaçlayan Bruce, tekrar oyuna dahil olabilmek için sabırsızlanıyordu. Gücünü tekrar topladığını düşünen İskoçya kralı, Glasgow yakınlarında tekrardan sahneye çıktı. Bruce, arkası kesilmeyen baskınlar ve ücra köşelerde bulunan kalelere saldırarak İngilizleri canından bezdirdi. Adeta hayalet gibi savaşıyor, hiçbir şekilde meydanda rakibiyle yüzleşmiyordu. Bu tarihlerde uzun bacaklı Edward ölmüş, yerine oğlu 2. Edward geçmişti. Genç kral en az babası kadar ihtiraslıydı. Ama onun kadar yetenekli ve iyi bir yönetici olduğu söylenemezdi. 2. Edward'ın 1310 yılında çıktığı İskoçya seferi başarısız oldu. Nedeni de Robert'ın kaçak güreşiyor olmasıydı. İlk isyandan ders çıkaran kral, hiçbir şekilde düzle rakibiyle karşılaşmıyor, hep gerilla taktikleri kullanarak savaşıyordu. İngiliz asilleri adanın kuzeyi için ümitlerini yitiriyordu. İngiltere kralı ise babasından kendisine miras kalan topraklardan kolay vazgeçeceğe benzemiyordu. 1314 yılına gelindiğinde Robert, kardeşi Edward Bruce aracılığıyla Stirling Kalesi'ni kuşattı. Bu nokta önemliydi. Çünkü İskoçya içleriyle İngiltere'nin bağlantısı büyük ölçüde burayla sağlanıyordu. Kale komutanı derhal kralından yardım istedi. Mart ayında 12.000 civarında yaya asker ve 3.000'e yakın atlı süvari toplayan Kral 2. Edward, Berwick yakınlarında ordunun tamamını birleştirdi. Hedef Stirling'ti. Buna mukabil İskoçlar ise 300 kadar hafif süvari ve 6-10 bin arası bedbaht piyadeyi toplamayı başarabilmişti. Aynı zamanda okçusu da yok denecek kadar azdı. Yıllar önce Falkirk'te olanların aynısı yaşanacak gibiydi. Bir kere her ne olursa olsun Edward'ın Stirling kuşatmasını bozması engellenmeliydi. Eğer Robert başarısız olursa hem saygınlığını hem hamle şansını kaybedecekti. Eldeki kısıtlı imkanlarla bir şey yapılmalıydı. İskoçların en büyük avantajı, İngilizlerin Stirling'e ulaşmak için kat etmek zorunda oldukları arazinin çetin şartlarıydı. Bannockburn. Savaş alanı, çamurlu arazinin bolca akarsuyla bölündüğü, ince sazlıklarla dolu bir alandı. Kuzeyde Stirling Kalesi bulunuyordu. Kalenin hemen kuzeyinden Fort Nehri geçiyor, ona bağlı Bannockburn'de araziyi tabiri caizse parçalıyordu. Burada bulunan yegane kuru yer, Falkirk'ten Stirling'e uzanan Roma yoluna bağlıydı. Yol Bannockburn'le de kesişmekteydi. Arazi şartları bu yolun sağında solunda bulunan ağaçlık bölgeler yüzünden daha da zorlaşıyordu. İngilizler sık ağaçlarla boğuşmak istemiyorlarsa istikameti sağa çevirmek zorundaydılar. Aslında sağ taraftaki arazide Fort Nehri'nin gelgitleri yüzünden başa çıkılmaz bir bataklık halini almıştı. Ama yine de burada bulunan Dryfield yolu İskoçların yanından geçmek için kullanılabilirdi. Robert ise rakibinin nehri geçeceğini düşündüğü bataklık araziye oluklar açtırdı ve bu oluklara birer kazık yerleştirdi. Kurt kapanı denen bu tuzaklar süvariler için ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. 23 Haziran 1314'te bir köprübaşı tutmak adına İngiliz öncü süvarileri ufuktan belirdi. Başlarına geleceklerden habersiz birlikler ilk iş olarak Roma yolundaki köprüleri zorladılar. Öncülerin başında Henry de Bohun vardı. Genç Henry bir anda kendisini İskoç kralıyla düello yaparken buldu. Henry atını dosdoğru tuttuğu, ucu düşmanına bakan gönderiyle krala koşturduğunda Robert maharetli bir hamleyle saldırıdan kurtuldu ve baltasıyla Henry'yi öldürdü. Krallarının gözleri önünde kahramanca dövüşmesi İskoç askerlerinin şevkini arttırmıştı. Bruce ve adamları bu süvari birliğiyle uğraşırken İskoç piyadelerinin de başka bir sorunu vardı. Sir Clifford Robert 300 adamıyla nehri geçmekle meşguldü ve amacı açılmış oyukların yanından geçerek Stirling'e varmaktı. 500 kadar İskoç piyadesi bu girişimi engellemek adına Shiltron düzenine geçti. Görünüşte süvariler avantajlıydı ama kararlı piyade direnişi ve ana İngiliz ordusunun ortada olmayışı Sir Clifford'ı başarıdan mahrum etti. İskoçların moral avantajı İngilizlere şimdiden pahalıya mal olmaya başlamıştı. Kral 2. Edward ve ordusunun ana birlikleri ilerleyen saatlerde harp meydanına yetişti. Köprülerin İskoçlar tarafından tutulduğunu gördüğünden İskoçların yanından geçmek amacıyla ve onlara daha rahat saldırabilmek amacıyla Clifford'ın girdiği taraftan nehri geçmeye başladı. Fakat saat artık yeni taarruzlar düzenlemek için geçti. Robert Bruce ise ana kuvvetlerini ormanın içine saklamıştı. O gece her iki taraf için de zorlu oldu. İskoç tarafında o ana kadar bütün planı bir meydan savaşından kaçmak olan Robert, gün ağarana dek hasmıyla kapışıp kapışmama konusunda düşündü durdu. Ne olursa olsun İngiliz ordusu daha kalabalıktı. Daha iyi donatılmıştı. Ve Falkirk'te Wallace'ın ordusunu yerle bir eden ölümcül silaha yani uzun yaya sahiptiler. Görünen o ki ertesi gün Robert İngilizlerin karşısına çıkacak ve taç giydiği günden beri kazandığı her şeyi riske atacaktı. İngilizlerin durumu ise çok daha vahimdi. Ordu tamamen disiplinden kopmuştu. Son günlerini yaz ortasında yürümekle geçiren askerler şimdi de resmen çamurun içinde yuvarlanıyordu. Çadırlarını kurdukları yer çamur deryasından ibaretti. Ordu gece vakti konaklayacağım diye yayılırken çamurun içine topaklanmış, düzeni bozulmuştu.
Süvariler yayalardan çok ayrılmışlardı. Bu noktada en önemli şey İngiliz saflarındaki bir İskoç asilzadenin gizlice karşı tarafa bilgi sızdırması oldu. Bu istihbarat sayesinde Robert, İngilizlerin kötü durumda olduğunu anladı ve ani bir saldırı için hazırlıklara başladı. Güneşin ilk ışıklarıyla saldırıya geçecekti. İskoçya'da şafak erken söker. İskoçlar da Bannockburn'un önünde çamurda öbekleşen düşmana karşı saat 3'ten sonra saldırıya geçti. İskoçlar Shiltron düzeninde ormandan çıktılar. Shiltron, mızraklı piyadelerin sıkışık düzende ve kalkanlarıyla kendilerini koruyacak şekilde yerlerini aldıkları askeri düzendir. Özellikle atlı birlikleri püskürtmek için kullanılır. Sağ kanattaki mızraklı piyadelerin başında Sir Edward Bruce, soldakilerin başında ise Sir James Douglas vardı. Ortada Sir Murray, onun hemen arkasında ise Bruce'un kuvvetleri yer alıyordu. 300 kişilik süvari birliğinin başında ise Sir Robert Keith vardı. Kamp ise ormanın içerisindeydi. Baştan aşağı zırhlı süvarilerin üzerine mızraklı yayalarla gitmek cesaret isteyen bir işti ve şafak sökerken İskoçlar o cesareti göstermişti. Yaya olarak savaşmaya alışık olmayan İngiliz şövalyeleri atlarına tırmandılar. İskoçlar Shiltron halinde yanaşarak hınca hınç kalabalıktan ve bataklıktan dolayı hareket kabiliyetini yitirmiş İngiliz ordusuna saldırdılar. İskoç kargılarını burunlarının dibinde hisseden atlar dehşet içine düşmüştü. İngiliz ordusunun arka safları Bannockburn'un oluşturduğu hendeye gerileyerek birbirlerinin üzerine kapaklanmaya başladı. Kral Edward ve askerleri ne ileriye ne geriye gidebilecek durumdaydılar. Sırtlarında dere olan altın aslanlar koyun sürüsü gibi düzensiz bir şekilde üst üste birikmişler ve birbirlerini ezerek büyük zayiatlara yol açmışlardı. İngiliz okçuları göğüs göğüse çarpışma sürerken kanatlardan İskoçların üzerine atış yapmak maksadıyla kendisini topladı. Saldırıya yeni başlamışlardı ki az sayıda İskoç süvarisi bu okçulara saldırıp etkinliklerini kırdı ve onları çekilmeye zorladı. İngiliz okçuları eğer fırsat bulup klasik seri atışlarına başlasalardı İskoçların durumu hayli sıkıntıda olabilirdi. Gün boyunca pek de yardım almadan savaşmak zorunda kalan İngiliz süvarileri sonradan kama şeklini alan rakip piyadesi tarafından acımaksızın öldürüldü. İngilizler kah mızrakların ucunda kah birbirlerini ezerek kah suda boğularak can veriyordu. Savaşın kazananı belliydi artık. Robert de Bruce, İngiliz ordusunu bir meydan savaşında Bannockburn'de hezimete uğratmıştı. O hengame esnasında İskoçların 2. Edward'ı yakalamasına ramak kalmıştı. Birkaç şövalyesinin yardımıyla alandan kaçmayı başaran kral doğruca Stirling Kalesi'ne gitti. Kale dizdarı Sir Philip onu kaleye almadı. Çünkü savaş kaybedilmişti ve dolayısıyla kalenin teslim olmasına birkaç gün kalmıştı. Kral kaleye alınmayınca bir yolunu bulup ortadan kayboldu ve başkentin yolunu tuttu. Anlatılanlara kulak vermek gerekirse o gün o kadar şiddetli bir savaş olmuştu ki İskoçların dereyi geçmeleri için köprüyü kullanmalarına gerek yoktu. Çünkü cesetler dere yatağını zaten doldurmuştu. O yaz günü meydandan galip çıkan Robert de Bruce, İskoçya'yı fiili olarak bağımsızlığına kavuşturmuş oldu. İsyan başarılı olmuş, artık İskoçya William Wallace'tan sonra yeni koruyucusunu bulmuştu. O gün mızraklı piyadelerin günü olmuş, Shiltron kazanmıştı. Bu savaş ustalıkla sevk ve idare edilen piyade bölüklerinin devrin en etkin savaşçılarını bile dize getirebileceğini kanıtlamıştır. Son olarak da Robert'a tekrar dönecek olursak o, ölünceye dek İngilizlerle savaşmaya devam etti.